Zeus Tapınağı, Antik Laodikya kentinin Sütunlu Caddesi'nin doğu kesiminde küçük tiyatro ile, yani Batı tiyatrosu ile Nepeum arasında bulunmaktadır. Bugün Eyüp Güreş ile nerede gezek? Bugün Eyüp Güreş ile Denizli'de Laodikya Antik Kenti'nde gezek. Kent M.Ö. 261-263 yılları arasında 2. Antiochos tarafından kurulmuş ve kente Antiochos'un karısı Laodikya'nın adı verilmiştir. Laodikya M.Ö. 1. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir artık. Milattan önce 130-129 yılında ise bölge tamamen Roma'ya bağlanmıştır. Laodikya'da yapılan kazı çalışmaları erken Kalkolit dönemden milattan sonra 7. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşimlerin varlığını ortaya koymuştur. Romalı devlet adamı ve hatip Cicero'nun milattan önce 50 yılında buraya geldiği ve kentin bazı hukuki sorunları ile uğraşmak üzere bir süre burada kaldığı bilinmektedir. Yine bu tarihlerde Romalılar Laodikya'yı Kibiria Convertus'unun merkezi yapmışlardır. Yani yargı birliği merkezi. Araştırdığım kadarıyla böyle bir kemerli alandan giriyorsunuz. İmparator Caracalla zamanında bir seri kaliteli sikke basıldı. Halkın da katkısıyla anıtsal yapılar inşa edildi. Laodikya Hristiyanlık alemi için çok önemlidir. Çünkü kent milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren haç merkezi olma özelliğine sahip olmuştur. Su deposu ve anıtsal çeşme kentin ana caddesi ile ara caddesi köşesinde yer almaktadır. Roma dönemi yapısıdır. 2 cepheli olarak yapılmış havuz ve nişleri vardır. Şurası havuz kısmı olsa gerek. Bizans zamanında onarım görmüştür. Kazı çalışmaları halen devam ediyor. Burası Stadyum Caddesi. Kentin güneybatısında doğu batı doğrultusunda uzanmaktadır. Sol tarafta stadyuma çıkarken latrina, yani tuvalet. Efes videomda da detaylı şekilde Üstad Tevfik anlatmıştı. Yine benzer şekilde oturma yerleri olan tuvalet kısmı, ama burası Efes'teki kadar belirgin değil. İşte burada muhtemelen sular geçiyordu. Ve sular alıp götürüyordu. Kısmı tahrip olsa da mozaik süslemeler koruma altına alınmış. Tarihi kentler beni alıp çok uzaklara, geçmişe, düşünün, bu taş yollarda ya da bu sütunlarda
değen, dokunan, basan insanlar yaşamış. Yani o yıllara sanki ışınlanmış gibi oluyorum. Yani aynı duyguları muhtemelen birçoğunuz gezerken hissediyor olabilirsiniz. Eskiden beri tarihi severdim ama kitaplarda da olsa şimdi böyle dokunarak, hissederek yaşamak apayrı bir duygu. Bir yandan restorasyonlar yapılıyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Vallahi neresi olduğu yazmıyor. Ben de size net, kesin bir bilgi veremiyorum. Bu kadar gül atmayı bir arada görmüş değilim. Hepsi de aynı renk. Böyle açık eflatun sanki. Lila mı? Belki de lila. Papariler de çıkmış doğal olarak. Bir yandan da Denizli kenti gözüküyor. Zaten arası 10 kilometre kadar aşağı yukarı. Hemen stadyuma giderken meclis binasını da görmüş oldum. Meclis binası da kentin güneybatısındadır. Dikdörtgen planlı olan anıtsal yapı doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Ana giriş doğu cephesindedir. Odeon. Burası da dikdörtgen planlı Güney Agora. Bakın, mermer sütun. Laodikya'nın en sağlam yapısı olan Güney Hamam ve Cimnasyum kompleksi. Cimnasyum kısaca spor okulu diyebiliriz. Kemerli taşlardan. Birbirine bitişik 4 kemer ayakta bu kısımda. Demek ki buralara henüz tam olarak restorasyon işlemleri yapılmadığı için, pek kimse gelmediği için 45-50 dakikaya gezebilirsiniz dedi belki de. Çünkü ısrar etmesem, tahrip olmuş dediği için stat, dönecektim. Öbür kısımlarda Cimnasyumu arayacaktım. Şaşkın bir şekilde. Bakın nasıl kayalar işlenmiş. Antik kentlerde en çok şaşırdığım hususlardan biri bu. Koca koca kayalar, bakın peynir gibi kesilmiş. Tamamen geometrik şekillerle. Hani alet edevat diyeceksiniz. Murçtan başka bir şey olmasa gerek. Bunlar murç izi diye düşünüyorum. Nasıl bir sabırla tek tek işlenmiş. Burada da yine farklı bir yapısı. Üstünden geçeyim dedim ama olmaz olmaz
şey olmaz bana ama yıkmış olurum. Bakın duvarın içinde sütunlar da var. Böyle değişik. Sanki kiremit gibi, artık baca deliği mi, deliği mi? Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Burası su dağıtım terminaliymiş. Bak, yanılmamışım. Su dağıtım terminali. Bakın. Gerçekten etkileyici. Gerçekten. Yani bunu görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar. Yani böyle bir su dağıtım terminali bu kadar detaylı bir şekilde gezdiğim yerlerde ilk defa görüyorum. Mutlaka vardır su dağıtım sistemleri ama böyle aleni, hatta böyle ince ince işlenmiş. Baksanıza. Nasıl? Yani muhtemelen bu kireç taşı buraları zamanla, bakın bu şekilde olsa gerek, şu kireç taşı zamanla nasıl hani bizim çaydanlıklarımız, su ısıtıcılarımız kireç bağlıyor. Muhtemelen bu bağlayan kireç. Bölge zaten Pamukkale'den de biliyorsunuz. Buraya su Denizli Başpınar'ın kaynağından geliyormuş. İnsan yaşıyorsa mutlaka yaşamak için bir şeylerin mücadelesini vermiştir. Bunu bir kez daha gözlemlemiş olduk. Evet, şimdi stadyuma geldik. Kentin güneybatısında doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Stadyumun ek yapıları ile cimnazyum bir bütünlük teşkil edecek şekilde yapılmıştır. Milattan sonra 79 yıllarında yapılan stadyumun uzunluğu 350 metre, genişliği ise 60 metredir. Amfiteyatr şeklinde yapılmış olan yapının 24 oturma basamak sırası bulunmaktadır. Büyük bölümü tahrip olmuştur. İşte gördüğünüz şekilde. Milattan sonra 2. yüzyılda yapılan cimnazyum Prokonsül Gargiulius Antonius tarafından inşa ettirilerek İmparator Hadrianus ve eşi Sabina'ya ithaf edildiğine dair yazıt bulunmuştur. Burası da 2. su dağıtım terminaliymiş. Görüyorsunuz değil mi? Kilden, kiremitten, keramikten ya da su kanalları, su boruları. Burası da Batı Hamamı. Eğer bir yerde hamam görüyorsanız, hatta hamamlar görüyorsanız, oraya mutlaka Romalılar gelmiştir. Bundan emin olabilirsiniz. Yine kemer örgülü. Oradan bir canlı geçti artık. Tilkiydi, köpekti bilmem. Bu şekilde. Ha, buralarda doğru dürüst gezen yok herhalde. Hiç patika bile oluşmamış. Genelde Instagram için foto derdinde insanlar hemen o girişteki ayağa kalkan yapıların önünde. Oo, gerçekten de
dimdik ayakta ve çok da etkileyici. Batı tiyatrosu Helenistik geleneğe göre doğal zemin oyularak yapılmış. Kentin erken yerleşiminin bulunduğu yönde öğleden sonraları batı rüzgarını alacak şekilde yapılmış. 8.000 kişilik bu Batı tiyatrosu gerçekten etkileyici. Zemin sahnesi ahşap kaplı. Belki burada gösteriler de oluyordur diye düşünüyorum. Mozaikli alan kilise, kentin batı ve kuzey tiyatroları arasında kalan ve yaklaşık 36.000 metrekarelik bir alanı kapsar. Dikkat, kaygan zemin. Evet, dizine sağlam alalım kendimize. Evet. Bakın, mozaikli alan. De korumaya çalışmışlar. İyi de yapmışlar. Cam teras gibi aynı. En azından mesafe kısa olduğu için çok da tereddüt etmeden ilerliyorum. Nasıl bezenmişler? Kısımlar daha az bozulmuş. İsteyenler kenardan da gezme şansı var. Parçalı da olsa devasa sütunlar. Bunlar şu sütun başlıkları çok güzel. Belki gotik mimari tarzına nasıl uymuşlar.
Burada çalışmalar devam ediyor. Dolanıp Batı Tiyatrosu tarafından, Mozaikli Kilise tarafından Stadyum Caddesi'ne tekrar geldik. Kaza alanına girmek yasak diyor. Dediğim gibi orada restorasyon çalışmaları devam ediyor. Anladığım kadarıyla Laodikya antik kenti daha çok eseriyle keşfedilmeyi hak eden antik kentlerden biri. Merkezi propilon, yani anıtsal geçiş, Kuzey Kutsal Agora'ya geçiş sağlayan 3 anıtsal kapıdan biri. Bakın rölyeflere tasvir edilmiş. Artık melekler mi? Çocuklar mı? Kuzey Kutsal Agora. Yapının 3 tarafı portikolarla çevrili olup aynı zamanda bir alışveriş, yani pazar yeri. Burası da Doğu Propilon kullanılan kiremit ve tuğlalardan, tam diyecektim okudum. Kesin emin olmuş oldum. Bizans döneminde böyle tuğlalar, kiremitler kullanılmaya başlıyor yapılarda. Selçuklu eserlerinde de aynısını görebilirsiniz. Anadolu kapılarını Bizans'tan almıştı Selçuklular. Selçuklu Türkleri. Baksanıza taştaki şekle. Burası da merkezi hamam. Septimus Severinopiumu.
Kentin en önemli gelir kaynağı yolların kavşak noktasında olması sebebiyle ticarettir. Bunun başında da tekstil ticareti gelir. Demek ki Buldan'da, Denizli'de, hatta Nazilli diyelim. Gerçi Cumhuriyet döneminde Sümerbank fabrikaları demek ki ta o yıllara dayanıyor. Diğer taraftan mermer, hububat ve canlı hayvan ticareti de kente önemli gelirler sağlamıştır. Sultanlı Caddesi'nin doğu kesiminde küçük tiyatro ile, yani Batı tiyatrosu ile Nepeum arasında bulunmaktadır. Bak böyle ne güzel koruma altına almışlar. İşte kemerli çatılar, sütunlar ve sütun başları yerleri gitmiş. Muhteşem. Kemer şeklinde kiriş üstüne tuğladan ya da işte keramikten örülmüş. Laodikya Hristiyanlık alemi için çok önemlidir. Çünkü kent milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren haç merkezi olma özelliğine sahip olmuştur. Bu nedenle İncil'de adı geçen Anadolu'nun 7 ünlü kilisesinden biri olan Laodikya Kilisesi Büyük Konstantinus zamanında milattan sonra 306 337 Hristiyanlığın milattan sonra 313. yılında serbest bırakılmasıyla birlikte yapılmıştır. Laodikya'nın simge binalarından bir tanesi. Ay benim çantamla şeyi de alabilir misiniz? Çanta koyma. Hadi selfie çekiyorum ben. Sütunlu Cadde'nin güneyinde caddeye bitişik olarak inşa edilmiştir. Sadece taşıyıcı bölümlerinden bir kısmı ayaktadır. İşte bu şekilde koruma altına alınmış güneşten, yağmurdan ya da işte hava şartları, kardan, kıştan. İşte şurası latrina denen tuvalet kısmı. Bu şekilde insanlar parçalı mozaikleri bu şekilde yoğun şekilde koymuşlar. Burası vaftizhane. Peki mozaikler.
Anadolu'nun en önemli 7 kilisesinden birisi. Tabii Laodikya kavşak bir noktada olduğu için haç yolunda önem kazanmış mozaikler. Stoporion apsisin yanındaki iki hücre. Bunlar da mozaikler. Tapınak ve kilise yan yana. Su boruları keramikten. Buralarda drenaj sistemi olsa gerek. Ben buna bayıldım, bu örgü sistemine. Sütunlu caddede ilerlemeye devam ediyoruz. Tam bu orta kısımda drenaj sistemi var. Yağmur, çamur. Sütunlu yola gezdiğimiz sütunlu yol Suriye Caddesi diye geçiyor. Girişinde de hemen Doğu Bizans kapısı bulunuyor. Tabi biz tersten geldiğimiz için bu bilgiyi size sonunda vermiş oluyorum. Umarım keyifli olmuştur. Ben keyif aldım. Ama şunu söyleyeyim. Keşke birazcık daha bilgi olsa tarihi eserlerin yanında. Her şey gönlünüzce olsun.